Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Bu videoda az önce gördüğünüz gibi ses düzenlemelerini yaptık ve aynı zamanda bu pipe holder'ların bir yerden silindikten sonra tekrardan ard arda eklenmesini düzenledik. Videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu main kamera altından tesisatçı objesine tıklayalım. Buradan biz yukarıda last pipe x diye bir neydi bu float belirlemiştik. Onun ne olduğunu söyleyeceğiz. Holder 0 nokta transform position nokta x'e eşit olacak. Ondan sonra alt taraftan bir tane for döngüsü oluşturacağız. Integer eşittir 1, birden başlasın. I küçüktür holder nokta length, holder'ın büyüklüğü, obje sayısı. Yine noktalı virgül i artsın diyeceğiz. Bu büyüklüğünden küçük olduğu sürece, eleman sayısından küçük olduğu sürece i artsın diyeceğiz. Ondan sonra if diyeceğiz. Last pipe x küçüktür holder herhangi bir i'nin transform position x'inden küçük olursa şunları yap diyeceğiz. Bir tane daha parantez açacağız. Kırlangıç açacağız. Last pipe x eşittir holder nokta transform position x diyeceğiz. Bu şekilde last pipe x her zaman en sondaki holder'ın, bu boruları taşıyan objenin x eksenine eşit olacak. Yani son boru her zaman bu fonksiyondaki sonuncu eleman olmuş olacak. Bu şekilde. Ondan sonra bir bakalım awake fonksiyonum burada bitiyormuş. Bunu birazcık yukarı taşıyayım. Altlara ineyim. Bir tane daha fonksiyon oluşturacağım. Void on trigger enter 2D. Bunun yazılışı biraz gıcık. Büyüklü küçüklü, ona dikkat edin. Ondan sonra collider 2D'yi kullanacağım. Ne diyeceğim buna da? Hedef diyeceğim. Yazamadım bir türlü. Hedef diyeyim. Şöyle. Kendine gelsin. Buraya bir tane if fonksiyonu oluşturacağım. If hedef nokta tag eşit ne olması gerekiyor burada? Hedefimizin tagi last, şurada pipe holder diye vermişiz. Pipe holder olması gerekiyor. Hatta buradan da bakabiliriz. Şuradan bir tanesine tıklayalım. Holder'a bakalım. Tagimiz pipe holder olarak almışız. Dokunduğu obje pipe holder tagine eşitse, bu tag'i neden kullanıyoruz? Şimdi tag kullanmazsak şöyle göstereyim. Mesela bizim burada tesisatçımız var ya. Buna tag kullanmadan yaparsak önüne geldiği bütün objelere, daha doğrusu üstünde collider olan bütün objelere aynı işlemi yapacaktır. Eğer ki biz burada if fonksiyonunun içine bu tekli objeye temas ettiğinde bunu yap dediğimiz zaman sadece o pipe holder tagli objelere işte silme işlemini, bir dahaki ekranın sonuna ekleme işlemini falan yapacak. Ekranın başından pozisyonunu alacak, ekranın sonuna ekleyecek gibi. Bu yüzden tag'i ekliyoruz ki farklı objelerde aynı işlemi yapmasın. Pardon, devam edelim. Buradan bir tane daha vektör 3 oluşturacağız. Vektör 3 temp hedefin transform nokta position'a. Bunu aldık. Temp nokta x diyeceğiz. Eşittir last pipe x artı distance diyeceğiz. Mesafeyi ekleyecek. Temp nokta y diyeceğiz. Buradan bir tane random range oluşturacağız. Random nokta range minimum virgül maksimum.
Zaten daha önceden bunları belirlemiştik. Oyun ilk başladığında işte minimum maksimum range'e göre yukarı aşağı borular hareket ediyordu. Şimdi yeni eklediğimiz borularda aynı şekilde random range ile y ekseninde konum almış olacak. Ondan sonra hedef nokta transform nokta position eşittir temp diyeceğim. Bu objeyi eklediğimde de waspy x temp nokta x'e eşit olmuş olacak. Bu şekilde kaydedelim arkadaşlar. Bir oyunumuza dönüş yapalım. Şimdi işin güzel kısmı, önemli kısmı bizim bunu yaklaştırmamız lazım. Şimdi şu küçük kare, main kameraya tıklarsam buradaki kare, şurada göstereyim. Bizim şeyimiz, kameramız. Ben bunu şuralara alırsam bunun arkasındaki bütün objeleri silmeye başlar. Şuraya alırsam kameradan çıktıktan sonra siler. Bir sürü boru eklemek zorunda kalır. Mesela buradan buraya kadar boru eklemek zorunda kalırım. Şuralarda bir yerlerde falan alsak işte ya da ekranın dışında, yani makul nedir? Ekranın dışında alıp boru sayısını arttırmaktır. Çünkü kullanıcı onun kaybolduğunu görmemesi lazım. Ekrandan çıktıktan sonra kaybolduğunu görmesi lazım. Bir başlatalım. Bakalım bir eksik bir şey yaptık mı? Şu an gayet güzel devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sol taraftan siliniyor. Sağ taraftan ekleniyor. Tabi bunu biraz daha arttırmak mı diyeyim? Boru sayısını mı arttırırsak daha iyi olur falan. O düzenlemeyi yaparız. Böyle de kalsa olur. Sıkıntı yok. Hani onu kafanıza göre düzenleme yaparsanız çok sıkıntı değil. Ben buradan sesleri ayarlayacağım. Seslere geçeceğim. Boru sayısını arttırırsanız o ekrandaki sirkülasyon düzenli devam eder diye zannediyorum. Şöyle Fluffy Blue'ya tıkladık arkadaşlar. Buradan Bird Script'e gireceğiz. Şurada mesela Serialize File oluşturmuşuz. Bir tane daha bize ondan lazım. Hatta iki tane daha lazım. Şöyle private diyeyim. Audio clip değil de audio source lazım bana. Küçük harflerle audio source yazacağım. A'yı küçük yazdım. Şunu pardon kopyaladım bunu. Buraya bir de private audio clip ekleyeceğim. Bunlar ne olacak? Flap clip diyeyim ben buna hatta. Şöyle flap clip. Sonra die clip. Bir de ne lazım bize? Point clip lazım. Noktalı virgül diyeyim, kaydedeyim. Oyuna döndüğüm zaman biraz bekletecek bizi. Şurada eklemesi lazım. Şöyle Fluffy Blue'yu tuttum. Audio source'un üstüne atmam lazım tabi. Biz buna da audio source eklememiz lazım önce. Audio source yazdım. Şöyle geldi. Oyunu bir kaydedeyim. Kendine gelsin. Şunu tuttum. Buraya attım. Audio source'um eklendi. Ondan sonra sound'larım vardı. Benim seslerim vardı. Fly'ı tuttum. Flap clip'i attım. DT tuttum. Die clip'i attım. Ping'i de point clip'e attım. Şimdi arkadaşlar Bird Script'e gelelim. Buradan alt tarafta bizim fixed update'imiz var. Yukarıya audio source yazmıştık. Audio source nokta play one shot diyeceğiz. Flap clip diyeceğiz buraya. Bir bakalım bir eksik yenik bir şey var mı?
tıkladığımız zaman bu sesi duyabiliyoruz. Şimdi diğerlerini de halledelim. Tekrardan script'e geleyim. Şurada alt tarafta fonksiyonlarımızı oluşturacağız. Void on collider enter 2D diyeceğim. Pardon, on trigger enter 2D. On trigger enter 2D collider 2D hedef diyeceğim buna. Bunu böyle kapatacağım. Ondan sonra void on collision enter 2D. Buradan collision'la collider'ın farkını da anlayabilirsiniz. Collision 2D hedef diyeceğim. Aynı işlemleri yapacağım ama farklı objelerde. Kaydedelim. Biz bir bakalım oyuna. Oyunda eksik yaptığımız bir şey var mı? Bu tagleri kullanacağız çünkü. Bunların tagi pipe. Sıkıntı yok. Holder'ların tagi pipe holder. Ground. Ground. Yukarısı da background tagli. Tekrar dönelim. Bu collision enter 2D'nin altına if diyeceğiz. Hedef nokta gameObject nokta tag eşit ne olacak? Background olacak. Pardon, background olacak. Ground olacak. Zemine çarptığımda ölmesi lazım. Ground olacak. Ondan sonra veya diyeceğiz. Şu şeyi nasıl yazıyoruz? Alt G'ye bastım. Bu back tuşunun yanındaki tuş. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ground olursa veya target hedef nokta gameObject nokta tag eşit ne olursa pipe olursa. İkisinden birisi olursa da çalışacak. Zemine çarparsa da veya pipe'a, boruya çarparsa da bu işlem olacak. Bu alt tarafa if diyeceğiz. Is alive diyeceğiz. Is alive eşittir false. Anim böyle yazacağız. Anim ne yazmışım ben? Büyük harfle yazmışım. Set trigger diyeceğim. Blue died diyeceğiz. Tabii şunu şöyle yazmamız lazım. Audio source nokta play one shot neydi? Die mıydı? Die clip diye yazmışız. Bu şekilde bir kaydedip bakalım. Bunda bir sıkıntı var mı? Bu şekilde hem animasyon hem ses geldi. Tekrar dönelim. Bu da on trigger enter 2D. Pardon. Hani farkı ne diye soracak olursanız şimdi anlayacağız farkını. Bu şuradaki hemen göstereyim sahneden. Bizim borularımız nerede? Pipe holder. Şu ikisinin arasındaki biz burada holder objesini oluşturmuştuk ya. Bunun içinde şurada bir ne vardı? Collider'ımız vardı. Collider'ın şuradaki is trigger'ını aktif etmiştik. Yani ne oluyor bu? Şuradaki on trigger enter 2D içinden geçilebilen collider'larda kullanılıyor. İçinden geçebildiğimiz collider'larda yani is trigger aktif olan collider'larda bunu kullanacağız. Hemen başlayalım. If diyeceğiz. Hedef nokta gameObject nokta tag eşit neydi? Pipe holder ise diyeceğiz ki audio
Audio source. Play. Tabii büyük harfle yazarsam. Play one shot. Şuraya da ne yazacağız? Point miydi? Pointli bir şeydi. Point clip. Bakalım neler oldu. Böyle kaydedelim. Bu şekilde oyunun büyük bir kısmı tamamlanmış oldu arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Bir dahaki videoda da bu data kayıtlarını işleyeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.